En meşhur ön Türkler olan İskitlerin yanında tarihi Çin yıllıklarında tarif edilen ve günümüze kadar hala sadece Çince adlarıyla tanınan bazı tarihi toplulukların da ön Türk olduğu düşünülür. Bunların en tanınmışları şunlardır: Xiongnu, Hunlar, Usun, Tukyu, Tukyu, Tuyku ya da Tukut, Beyti, Cücenler, Ti, Tili, Tiele, Dingling, Türkiye menşeli tarih kitaplarında Tölesler ve Ili. Peki ön Türk topluluklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin bu toplulukların bazılarını beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Çin tarihinin ilk yazılı kitabı olan Shi Qi'ye göre bugünkü Çin topraklarında ilk tarihlerde o bölgede yaşayan Türkler ve Çinliler bir arada yaşamıştır. Türkler kuzeyde ve batıda ve haliyle Türk ve Çin tarihleri hep iç içedir. Bizim bu Çince yazılan kitaptan özetleyeceğimiz konularda Çin halkına yakın yaşayan Türk kavimleri haliyle Çince isimleriyle geçmektedir. Yine bu videoda geçecek olan Ongun ifadesi eski halk ve veya boyların kendileri için kutsal kabul ettikleri ve gerek bayrak gerek el sanatlarında şekillerini kullandıkları hayvan figürlerini ifade etmektedir. Bugünkü futbol takımlarınınki gibi Fenerbahçe Kanarya, Galatasaray Aslan, Beşiktaş Kartal vesaire. Oğuz boylarına geldiğimizde bunları daha detaylı göreceğiz. Shi Qi'ye göre ilk Türk kavimleri Tiele, Dinglik, Kaoçuolardır. Bunları ve diğerlerini kısaca tanıyalım. Çin coğrafyasında Çinliler arasında hakimiyet kurduğu bilinen ilk sülale Xia sülalesidir. Bu sülale zamanında Çuanyi Türkler Çinlilerle iç içe yaşamakta ve şu anki Şansi eyaleti civarında bulunmaktadırlar. Çuen Çince'de köpek yurt, Yi ise ok ve yaylı göçebe manasındadır. Çuen boyunun ongunları kurt ve geyiktir. Şialardan sonra Sheng sülalesi gelir. M.Ö. 1700 M.Ö. 1100. Sheng sülalesinin Türk olduğu söylenmekle birlikte Çinlilerin içinde asimile oldukları düşünülmektedir. Shang sülalesinden sonra başa gelen çoğu hanedanlığı ise Türktür. Alman dil bilimcisi ve ırk bilimcisi olan Wolfram Eberhard'a göre çoğu hanedanı Türk kökenlidir. Şansi bölgesinde merkezlenmişler ve ilk devleti onlar kurmuşlardır. Çin tarihindeki çoğu hanedanı diğer tüm hanedanlardan daha uzun süre hüküm sürmüştür. Çoğuların atasının Puço olduğu ve Şia sülalesi zamanında bu sülalenin saldırılarından kaçarak diğer kavimlerine sığındığı kabul edilmektedir. M.Ö. 2188 M.Ö. 2160. Sonuçta tarihin cilvesi sonucu Çin bölgesinde kurulan ilk devleti Türkler kurmuştur. Tabii ki halkın çoğunluğu Çinliydi. Şia ve Shang sülaleleri döneminde kızların soy ismi yokken çoğular kızlara soyadı zorunluluğu getirmiş ve aynı soyadına sahip çiftlerin evlenmelerini yasaklamışlardır. Shang sülalesinde sadece katil, hırsız ve tecavüzcüler cezalandırılırken çoğular dostluğa, aileye ve hükümdara ihaneti de ceza kapsamına almışlardır. Çuenliler çoğularla sürekli savaşmıştır. Tarih boyunca bu Türklerin birbirleriyle olan savaşlarını izleyeceğiz zaten. Bu savaşta o zaman bir derebeylik olan Çin hanedanlığı çoğulara yardım etmiş ve karşılığında ülkenin bir bölümünü ele geçirmişlerdir. Sonunda çoğular Çuenlere yenilmiş ve ortadan kalkmıştır. Bundan sonra Çin devleti Çuenlileri yenerek bugünkü Çin devletini kurmuşlardır. Böylece Çin'in güçlenerek Çin İmparatorluğu'nun temellerini atmaya başlarken Türk boyları olan çoğular ve Çuenler Çin tarihinden silinmişlerdir. Çoğu hanedanı döneminde Çin'de demirin kullanımı başlamış. Ayrıca birçoklarına göre Çin tunç ve eşya yapımı bu dönemde doruk noktasına ulaşmıştır. Hanedanı aynı zamanda yazının antik halinden ki bunun örnekleri Batı çoğu tunç kitabelerinde bulunabilir, çağdaş yazım şeklinin başlangıcına, geç muharip devletler dönemindeki arkaik klerik yazı formuna doğru evrim geçirdiği dönemi de kapsamaktadır. Çoğu hanedanı döneminde M.Ö. 6. yüzyıldaki ilk halinin ortaya çıkışıyla Çin felsefesinin kökenleri kurulmuştur. Daha sonraki nesillere büyük etkisi olacak önemli Çin filozofları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Konfüze, Konfüçyüsçülüğün kurucusu ve Laozi, Taoculuğun kurucusu. Bu dönemde ortaya çıkan diğer filozoflar, kuramcılar ve düşünce ekolleri şunlardır: Mozi, Moizmin kurucusu; Mengzi, tanınmış bir Konfüçyüsçü. Çin hanedanının temel felsefesi olan Çin legalizminin gelişimine öncülük eden Sheng Yang ve Han Feizi ve döneminin en önemli entelektüeli, Çin entelektüel yaşamının kendi dönemindeki merkezi olduğu ve hatta Mengzi gibi ikonik entelektüel figürlerden daha çok önem ve ün kazanmış olduğu iddia edilen Xunzi, Tingling, Tiele tarihi Türk topluluklarındandır. Tinglingler aslen Güney Sibirya'da Lena Nehri boyunca Baykal Gölü'nün batısında yaşarlardı. M.Ö. 3. yüzyılda batıya doğru yayılmaya başladılar ve Xiongnu Büyük Hun İmparatorluğu'nun bir parçası oldular. Tinglinglerin kökeni ve nereden geldikleri hakkında fazla bir bilgi yoktur. M.Ö. 3. yüzyılda Mete Han tarafından Yueçiler ve Wusunlarla birlikte Xiongnu'ların egemenliği altına sokulmuşlardır. Tinglingler ile ilgili en eski kayıtlara M.Ö. 1. yüzyılda rastlanmıştır.
rastlanmaktadır. Türk boyları Çince Koçe denilen 4 tekerlekli kanıları ile sürülerini otlattıkları yaylalar ve surlar içindeki kışlıklar arasında göç etmişlerdir. Kubbeli veya kümbetli otağlar kışın surlar içine kurulmuştur. Surlar içine ayrıca otağa benzer ağaçtan köşkler de yapılmıştır. Yaz geldiğinde kerekü denilen ve katlanabilen otağa kağnıya yüklenmiş halde veya kurulmuş durumda yaylalara göç edilmiştir. Bu göçlerde kağnı ile taşınabilen otağlar yanında çok renkli keçeden, kilimden veya işlemeli kumaşlardan yapılmış örtüler, göçebe hayata uygun kaftanlar, çakşırlar, çizmeler, börkler, kemerler, süs eşyaları, at koşumları, kanılı boyların beraberinde bulunan önemli eşyaları arasında yer almıştır. Çin kaynaklarında Tinglikler ile ilgili sıklıkla bahsedilen temel karakteristik özellikleri arabaları üzerindeki çadırlarda yaşadıkları göçebe hayat tarzları ile ilgilidir. Bu arabalarından dolayı Kaoçe, Çince'de yüksek araba anlamına gelir, olarak da anılmıştır. Tinglikler, Türk kavimlerinin kurdukları devletlere katılmakta ve devlet ortadan kalktığında bağımsız hareket edebilmekteydiler. Xiongnu, Hun ve Göktürk politik hayatında oldukça etkili bir topluluktu. Xiongnu'nun ilk parçalanma dönemine girdiği M.Ö. 65 yıllarında Çin kaynaklarında Tingliklerden bahsedilmeye başlandı. Xiongnu'ların milattan sonra 50 yıllarında yaşadığı ikinci kırılma sürecinde Tinglikler de bağımsız dönem yaşamaya başladı. Wei Çin tarihinde 5 barbar 16 krallık döneminde Tingliklerden Di Leo tarafından kurulmuş bir devlettir. Ancak 16 krallık olarak sayılmamıştı. Çin kaynaklarında Uygurların M.Ö. Dingling, milattan sonra 4. yüzyıldan sonra ise Tiele adı verdikleri boylardan geldikleri belirtilmektedir. Töles, eski Türk tarihinde Onon Nehri ile Karadeniz'in kuzey arasındaki bölgede yaşayan Türk boylarının genel adı. Türk literatüründe Töles olarak adlandırılan Tiele boyları bir araya geldiklerinde devlet kurulmuş oluyordu. Çin kaynaklarına göre Göktürkleri kuran Aşine boyu da dahil olmak üzere Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının büyük çoğunluğu Tiele kökenlidir. Göktürklerden sonra Töles kelimesinin eşdeği Oğuz olmuştur. Soyadının Latin transkripi Tolas şeklindedir. Bu söz yüzyıllar boyu değişime uğramış ve günümüz Tiva'da Tülüş olarak söylenmektedir. Töles boyunun halkı nereden nereye göç edip gittiği veya nerelere yaşadığına dair çok açık bilgiler bulunmamakla birlikte dikilen tarihi taşlarda bunu görebilmekteyiz. Töles diye adlanan boy hakkında 3 dikili taş vardır. E48 Abakan, E55 Tiva'dan taşın dikildiği yer bilinmemektedir. E147 Eğerbek 1. Töles boyunun nesilleri ise Tıva Türkleri arasında yaşamaktadır. Uluk Tülüş, Düklük Tülüş diye adlanan Tıva boylarının Töleslerden geldiği bilinir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.